Arkadaşlar merhabalar. Şimdi bugün yine ekonomik takvime baktığımızda e, üretici fiyat enflasyonu var, üfe enflasyonu var. Bu da yine volatiliteye sebep olabilecek verilerden bir tanedir. E, Bu kez bu verinin beklentiden daha düşük gelmesini umuyorum, bekliyorum. Bu da piyasaya yine kan olacaktır. Şimdi FED faiz monitörüne geçiyorum. Monitörde artık 25 pips ancak arttırır diyenlerin oranı %84'e ulaşmış vaziyette. Hatta hiç arttırmaz diyenler de %15 oranında bir fiyatlama var. Yani 50 pips tamamen şeyden çıktı. Fiyatlamanın içerisinden çıktı. Şimdi buna göre de risk iştahını ayarlıyorum. Artık bundan sonra risk iştahını nötrden bir kademe daha, bir tık daha yükselteceğim. Hatta şöyle Euro'ya göre bir bakalım. Evet, şimdi normalde buradaki hedef kanal kadar düşüş gelirse işlem yapacaktı. Artık bu hedef kanalın %80'i kadar bir düşüş gelirse alım yapacak. Yani %20 oranında riski arttırmış oluyorum. Ve üstelik de bunların stop loss noktalarını da yine bir kanal boyu kadar koydum. Alım tarafında ve satış tarafında kanalın %80'ine göre ayarlanmış. Şimdi buna göre de enstrümanlardaki işlem noktalarına bakmış olalım. JP'ye 135.79 gelirse sell yapacak. GBP 1.20.88 gelirse buy yapacak. Euro 1.06.96 gelirse buy yapacak. Nasdaq 12.000 gelirse buy yapacak. S&P 500 3.867 gelirse buy yapacak. Dow Jones 31.621 gelirse buy yapacak. Hisse senetleri açılmadı. AVAX 16.18 gelirse buy yapacak. Ethereum 1611 gelirse buy yapacak. Bitcoin 23.532 gelirse buy yapacak. Ons altın 1872 gelirse buy yapacak. Gümüş 21.07 gelirse buy yapacak. Copy Trade sayfasına da gelmiş olayım. Hesabımız 290 euroydu. Şu anda varlığımız 350 euro ya tekrar yükselmiş vaziyette. Büyümemiz de %11'de. Bu kadar olsun. Önemli bir haber akışı olursa bu videoya ek yaparım. Herkese kolay gelsin, iyi çalışmalar.